Felsefe tarihinin dev isimleri mesela bir Kant hiç yoktan mı ortaya çıkar? Bugün işte bu devlerden birinin Immanuel Kant'ın arkasındaki gizli mimarı yani Alexander Baumgarten'ı mercek altına alıyoruz. Bir filozofu yaratan başka bir filozofun hikayesi. Hadi başlayalım. Şimdi bakın, Immanuel Kant etik derslerini yıllar boyunca ama bakın yıllar boyunca hep aynı başlıkla vermiş. Ahlak metafiziği Baumgarten'e göre. Şu sondaki küçük ek var ya, Baumgarten'e göre işte bu aslında devasa bir soruyu ateşliyor. Yahu felsefenin zirvesi dediğimiz Kant'ı bile kendine bu şekilde referans verdiren bu Baumgarten kimdi acaba? Bir yanda Immanuel Kant var, yani Batı felsefesinin o devasa figürü. Diğer yanda ise Alexander Baumgarten. Kim bu? Kant'ın tam 40 yıl boyunca derslerinde kullandığı o anlaşılması meşhur derecede zor ders kitaplarının yazarı. Yani Kant'ın fikirleri öyle boşlukta doğmadı. Aksine Baumgarten eserleriyle yıllarca süren entelektüel bir boğuşmanın, bir diyaloğun ürünüydü. Düşünsenize, o dönem felsefe dünyası yeni akımlarla, yeni modalarla kaynıyor. Herkes daha popüler, daha kolay metinlere koşuyor ama Kant inanılmaz bir inatla, neredeyse tek başına Baumgarten'ın o ağır, o yoğun Latince metinlerine dört elle sarılıyor. Peki neden? Yani bu inadın, bu bağlılığın arkasında ne yatıyordu? Bu zaman çizelgesi aslında bize her şeyi anlatıyor. Bakın, 1730'ların sonundan itibaren Baumgarten adım adım, tuğla tuğla kendi felsefi sistemini örüyor. Metafizika, estetika, etika hepsi bir temel oluşturuyor. Ve sonra ne oluyor? 1785'te Kant işte tam da bu temel üzerine kendi devrimini, ahlak metafiziğinin temellendirilmesini inşa ediyor. Yani bu, Baumgarten hazırladığı zeminde başlayan bir devrimdi. Peki Kant'ı bu kadar kendine bağlayan o büyük proje neydi? Yani Baumgarten tam olarak ne yapmaya çalışıyordu? Baumgarten'ın temel bir derdi vardı. Diyordu ki, ahlak dediğimiz şey öyle güzel hikayelerle, komedilerle, hicivlerle anlatılamaz. Ahlak bir bilim olmalı. Tıpkı fizik gibi, matematik gibi. Kanıta dayalı, akılcı, sağlam temelleri olan bir ahlak bilimi. İşte onun hayali buydu. Ve bu iddialı hedefi için ilhamı da gidip matematikten Öklit'ten aldı. Şöyle düşünüyordu, Öklit nasıl ki bir üçgeni, bir daireyi kusursuz bir netlikte tanımlayabiliyorsa, ben de iyi, kötü, ödev gibi ahlaki kavramları aynı kesinlikle tanımlayabilirim. İnanılmaz bir iddia değil mi? İşte bu fikrini açıklamak için kullandığı o meşhur üçgen analojisi, bakın ne kadar basit ama bir o kadar da güçlü. Mükemmel bir üçgen nasıl ortaya çıkar? Önce bir şekil kavramı var. Sonra ona bir özellik ekliyorsunuz, 3 çizgiyle sınırlı. Son bir dokunuş, bu çizgiler düz olacak. Bitti. Elinizde mükemmel bir üçgen var. Çünkü gerekli tüm parçalar mantıksal bir uyum içinde bir araya geldi. İşte Baumgarten'a göre ahlaki bir ödev de tam olarak böyle bir şeydi. Parçaların rasyonel uyumuyla gelen bir mükemmellik. Yani Baumgarten için ahlaklı bir hayat demek, işte böyle kanıtlanabilir, rasyonel bir uyum üzerine kurulu bir hayat demekti. Ama tabii böyle bir sistem kuracaksanız kelimelerle oynamaya yeriniz yok. Her kelime bir neşter gibi keskin olmalı. İşte bu hassasiyet de bizi doğrudan bir sonraki meseleye, yani dilin kendisine getiriyor. Şimdi Baumgarten'ın dünyasına girmek biraz felsefi bir dedektiflik oyunu oynamak gibi. Neden mi? Çünkü onun sisteminde her bir kelime özenle seçilmiş, hassas bir alet. Yanlış anlarsanız bütün yapı çökebilir. Peki bir düşünün, bir filozof bütün sistemini o karmaşık akademik Latince ile kurmuşsa siz onu bugünün diline nasıl aktarırsınız? Sadece kelimeleri değil, o kelimelerin ardındaki bütün bir zihin dünyasını, işte Baumgarten'ın etikasını çevirmeye çalışanların karşılaştığı devasa zorluk tam da bu. Mesela Latince habitus kelimesi. Buna basitçe alışkanlık mı diyeceğiz? Yoksa Baumgarten'ın kastettiği gibi geliştirilmiş bir ustalık veya beceri mi? Ya da fides kelimesi. Dini bir inanç mı yoksa hukuk dilindeki iyi niyet mi? Arada dağlar kadar fark var. Gördüğünüz gibi çeviri yapmak sadece sözlük karıştırmak değil, başlı başına felsefi bir karar vermek demek. Ve yanlış bir karar bütün bir düşünceyi yerle bir edebilir. İşte bu kadar hassas, bu kadar sistematik bir temel üzerine Kant sahneye çıkıyor. Ve asıl soru da burada başlıyor. Bir öğrenci hocasının bu mirasını alıp nasıl bambaşka, hatta onu aşan bir şeye dönüştürebilir? Kant'ın Baumgarten'ini nasıl dönüştürdüğünü görmek için en iyi yer, adeta birer kanıt dosyası gibi olan öğrencilerinin tuttuğu ders notları. Bu notları okuduğunuzda iki dev zihnin birbiriyle nasıl güreştiğini, nasıl diyalog kurduğunu resmen görüyorsunuz.
Bakın somut bir örnek. Baumgarten anatema kelimesini inceliyor. Biz bugün bunu genelde lanet gibi anlıyoruz değil mi? Ama Baumgarten diyor ki hayır, kelimenin orijinal pozitif anlamı bir adaktır. Kişinin kendini Tanrı'ya adamasıdır. Peki Kant'ın ders notlarında ne görüyoruz? İnanılmaz bir şey. Neredeyse kelimesi kelimesine aynı açıklama. Kant, Baumgarten'ın yaptığı bu ince ayrımı alıyor, onu olduğu gibi benimsiyor ve kendi sisteminin bir parçası haline getiriyor. Bu basit bir kopyala yapıştır değil. Bu bir fikri özümsemek ve onu dönüştürmek demek. Yani özetlersek, Baumgarten aslında Kant'a bir nevi felsefi bir oyun alanı kurdu. Sistematik çerçeveyi çizdi, ödevler, yükümlülükler gibi temel kavramları yani oyunun piyonlarını masaya koydu. Kant ne yaptı? O oyun alanına girdi, bazı kuralları yeniden yazdı, bazı piyonları farklı oynattı ve o yapı taşlarıyla kendi başyapıtını tarihin en etkili ahlak teorilerinden birini inşa etti. Sonuçta Baumgarten'ı anlamak Kant'ı küçültmek anlamına gelmiyor, tam tersi. Onun dehasının nasıl işlediğine dair bize çok daha zengin, çok daha gerçekçi bir resim sunuyor. Yani bize gösteriyor ki en büyük düşünürler bile bir boşluktan çıkmazlar. Her zaman kendilerinden öncekilerin omuzlarında yükselirler. Ve bu hikaye akıllara şu soruyu getiriyor değil mi? Acaba bugün bizim okuduğumuz kitapların, hayran olduğumuz düşünürlerin dipnotlarında, o küçük yazılarda hangi görünmez devler saklanıyor? Belki de asıl önemli hikayeler her zaman gözümüzün önünde olanlar değil, tarihin o satır aralarına gizlenmiş olanlardır.